Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz menopozu geciktirmek mümkün mü? Aslında menopozu ertelenemese de hormon destek tedavisiyle etkileri geciktirilebilir. Her hastada uygun olmayacak bu tedavi, bu hormon destek tedavisi, hastanın hormon desteğine engel olan bilinen ailesel bir yatkınlık içeren bir sağlık sorununun bulunmaması önemli. Bu hormon replasman tedavisi, biyoeşdeğer hormon tedavisi de mümkün olabilmekte. Kadınlarda doğum sırasında belli bir yumurtayla dünyaya gelirler ve o yumurta sayısı daha anne karnında belirlenen bir miktardadır. Ergenlik dönemine girdiği zaman gitgide yumurtanın miktarı azalmaya ve tükenmeye başlar. Her ay ortalama adet dönemlerinde siklusa 400'e yakın yumurta girer. Sadece bir tanesi graf folikül yumurta haline gelir. O döllenecek yumurtadır. Diğerleri maalesef tükenir ve böylelikle kadın her ay yaklaşık 400 yumurtasını kaybeder. Vücutta östrojenin esas kaynağı yumurtalıklarımız ve menopoza girince yumurtalıklarımızdaki yumurtalar tükenince artık östrojen üretimimiz olmaz. Östrojenin diğer bir kaynağı ise vücudumuzda plasenta, bu bildiğimiz gebelikte bebeğin beslenmesini sağlayan plasenta eşi, diğeri de bedendeki yağ dokusu. Menopoza girildiğinde tek östrojen kaynağı kalır, o da yağ dokusudur. Neden menopoza giren kadınlar kiloya eğilimli olur? İşte bu yağ tabakasıyla kaybettiği östrojeni tamamlayabilmek için. Bir de menopoza girdiğimiz zaman metabolik bir yavaşlama da olur. Yağ dokusundan da östrojen üretimini destekleyebilmek için kilo almaya vücutta bir eğilim olur. Ortalama 5 ile 10 kilo arası bir kilo alma görülebilir. Ama kilo almanın da getirdiği bazı riskler var. Onun için de dikkatli olmak lazım. Menopoza girdiğimiz zaman kadınlarda östrojen kaybı bize neler yapıyor biliyor musunuz? Bize neler oluyor? Kemiklerimizi kaybetmeye başlıyoruz. Kalp krizine daha yatkın hale geliyoruz. Cildimizde kuruluk oluyor. İşte o hot flushing dediğimiz gece ateş basmaları, gece terlemeleri, uykusuzluk, gerginlik, sinirlilik, hatta hafızada zayıflık, unutkanlık, uyku sorunları, birçok durum başımıza geliyor. Bunları her kadın yaşıyor ama az ama çok. Östrojen eksikliği vücudumuzda östrojen ağırlıklı dokularda da gerileme yapıyor. İşte bunlardan bazıları neler? Onları konuşalım. Zaman içerisinde kadın bunların etkilerini görüyor çünkü. Bunları ayrıca konuşacağız. Menopoz bir kadın için ertelenemez. Geciktirmek mümkün mü? Geciktirme ile ilgili çalışmaları ayrıca anlatacağım. Ama biyoeşdeğer hormon tedavisiyle etkileri geciktirilebilir. Menopoz demek cinsel hayatın bitmesi demek değildir. Kadınların cinsel hayatının bitmesi anlamına gelmez. Çünkü cinsel isteği esas belirleyen hormonun kaybı gerçekleşmemiştir. Ki bu da testosterondur. Ancak uzun menopoz dönemi sonrasında da vajina dokusunda işte östrojen eksikliğinin getirdiği kuruluk maalesef kadınlarda ilerleyen zamanlarda cinsel ilişki sırasında kuruluğa bağlı tahriş, yanma, sık enfeksiyonlar ve ağrılı ilişkiyi maalesef getiriyor. Bundan dolayı da kadınlar cinsel ilişkiye karşı bir isteksizlik, bir korku geliştirebiliyorlar. Kuruluk yaşayan kadınlarda da vajinal östrojen tedavileriyle bunları yerine koyduğumuzda hastanın şikayetleri zamanla azalır. Son zamanlarda östrojen tedavisi kullanamadığımız hastalarda da vajinal PRP ve vajinal karbondioksit lazer tedavileri etkin sonuç almamızı sağlar. Peki bir kadına menopoz diyebilmemiz için ne olması gerekiyor? Menopoz diyebilmemiz için 1 yıl süresince hiç adet görmemesi gerekiyor. Bir kadın birdenbire menopoza girer mi? Çok nadir. Genellikle birdenbire girilmez. Bir gün sabah uyandığınızda kendinize işte menopozlu olarak uyanmıyorsunuz. Yumurtalıklarda yumurtalarınız tükenmesi zamanla olan bir süreç ve bundan dolayı da menopoz böyle yavaş yavaş girilen bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Başlangıç döneminde düzensiz adet görmeler olur. İşte adet araları açılmaya başlar. Daha geç aralıklarla görürsünüz. Bir süre sonra da 1 yıl boyunca hiç adet görülmemesi işte o zaman menopoz tanısı koymamız demektir. Yumurtalarının tamamen bitmesi demek ve birkaç yıl içerisinde o östrojen eksikliğine bağlı sıkıntıları yaşayacaksınız demek. Erken menopoz dediğimiz 40 yaş öncesi dönemde erken yumurtalık yetmezliği diyoruz. Bu kişilerde ilk 2 yıl içerisinde %5 ile 10 arasında erken menopozdan geriye dönüş olabiliyor. Onun için de çok menopozdayım deyip kendinize çok da güvenmeyin. Eğer gebelik istemiyorsanız bu dönem korunmaya devam edin. Yani 40-45 yaş öncesinde
bir menopoz durumunuz varsa. 45-50 yaşından sonraysa menopozda 1-1,5 yıl artık korunmaya gerek yok, yumurta yok. Onun için de korunmanıza artık gerek yok. Şimdi biyoişler hormon tedavisi ve hormon replasman tedavisi neden herkese önermiyoruz? Çünkü eğer kişide bir kanser varsa bu süreci hızlandırabiliyor. Aslında burada hormon replasman tedavisi için bunu söyleyebiliriz ama biyoişler hormon tedavisi için her zaman bunu söyleyemeyiz. Çünkü bununla ilgili henüz literatür verisi elimizde çok da fazla yok. Ancak menopozun etkilerini vücudumuzdan geciktirmek için düşük dozda hormon ilaçları primer kanser yapıcı değil. Ama mevcut bir kanser varsa özellikle ağızdan alınan sentetik hormon ilaçları işte bu süreci hızlandırabiliyor. Sevgili kadınlar, eğer ailenizde, birinci derece akrabalarınızda, annenizde, teyzenizde, kız kardeşinizde meme kanseri gibi bir hastalık varsa size de yatkınlık olabilir. Onun için size hormon tedavisi çok da uygun değil. Hormon tedavisi kendisi primer kanser yapmıyor ama kanser varsa o zaman süreci hızlandırabiliyor. Ama böyle bir durumunuz yoksa hormon tedavisi doktorunuz size uygun görüyorsa kanser yapıcı etkisi yok. Şimdi geldik ana konumuza. Doğal yollardan menopozu geciktirebilir miyiz? Menopozu geciktiren bitkileri ve kullanım şekillerini konuşacağız. Şimdi bizim ülke ortalaması 46-47 yaş menopoz ortalamamız ama genel olarak 45 ile 55 yaş arasını biz menopoz yaşı olarak kabul ederiz. Kişide ani bir ateş, adet düzensizliği, aşırı terleme, çarpıntı, üşüme, böyle bir üşür, bir terler, bir böyle işte sürekli unutkanlık başlar. İşte bu zaman menopoz başlamış diyebiliyoruz. Menopozu tamamen önlememiz mümkün değil ama yaşam tarzımızda yapacağımız bazı değişiklikler, tüketeceğimiz bazı bitkilerle menopozu geciktirebiliriz. İşte yolları. Şimdi bazı besinlerin içerisinde bulunan maddeler hormonların dengeli çalışmasını sağlıyor, bizim vücudumuzda destekliyor. Bu sayede erken menopozun etkileri geciktirilebiliyor. 2017 yılında American Journal of Epidemiology dergisinde yayınlanan bir araştırmada menopozu geciktiren besinleri şu şekilde açıklamış. Birincisi yağlı deniz balıkları. Diğeri fasulye, yani bildiğimiz bu kuru fasulye, ne kadar güzel bir besin, sürekli kullanabileceğimiz. Mercimek, bezelye, çinko bakımından zengin gıdalar, doğal beslenmiş hayvanın bifteği, kabak çekirdeği, nohut ve patates. Bunları beslenmenizde ağırlık verirseniz özellikle o premenopozal dönemde o zaman menopozun etkileri ve menopozu geciktirmek mümkün mü? Az önce bahsettiğim bitkileri deneyebilirsiniz. Başka geciktiren şeyler de var. Çok doğum yapmak, doğum kontrol hapları, beslenme yaşam tarzı değişiklikleri, işte onlar da iyi gelebiliyor. Peki hangi bitki çayları menopoza iyi geliyor ve menopoz sürecini yavaşlatıyor? Ökse otu çayı, ada çayı, papatya çayı, anason çayı, civan perçemi, maydanoz çayı, kedi otu çayı, melisa çayı, nergis çayı. Bunları da o zaman kullanabilirsiniz. Yani menopozun etkilerini biraz geciktirebilir, menopoza girmeyi geciktirebilirsiniz. Bu çayları tüketirken de hepsini bir anda demlememek lazım ve çok fazla miktarda da tüketmemek lazım. Günde ortalama 1 ya da 2 fincan tüketilebilir. Buna göre kendinize ayarlayabilirsiniz. Evet, menopozla ilgili konuşmaya devam edeceğiz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.